Lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Size iç dokusunu göstermek için. Bakar mısınız? Şu güzelliğe. Ne kadar güzel. Balığın yanına şöyle bir dilim koyarsınız. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci ürünümü yapıyorum. 1 kilo nohut ıslatmıştım. Yemek yaptım yarım kilosundan. Bir avuç nohuttan kara kılçık ekmeğim fırında pişiyor. O ayrı bir video. Şimdi 1 kilo nohuttan 3. ürünümü yapıyorum. Mısır ekmeği yapıyorum bu defa. Bu ürünlerim hep mayasız. Sadece nohutun suyu ve nohutu kullanarak yapıyorum. Bakalım daha sonra neler yapacağım. Çünkü tekrar arttı. Bugün nohut suyu ve nohutla mayalamadan kolay mısır unundan size mısır ekmeği yapıyorum. Bu bir istek üzerine yapıyorum arkadaşlar. Çünkü balığın yanında mısır ekmeği yapmamı istedi değerli takipçilerim. 1 yemek kaşığı mayalanması için nohutumuzun şeker bırakıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu bırakıyorum. Şöyle bakın ölçüyle vereyim. Islatmış olduğum nohuttan havanda döverek bakın 1,5 yemek kaşığı. Mutlaka bu haşlanmış olmayacak arkadaşlar. Yani çiğ bu. Nohutumuz çiğ olacak. Yoksa mayalanma işlemi olmaz. Yumuşacık oluyor. Havanda da dövmesi çok kolay oluyor. Bunu şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Daha sonra mısır unumu ilave ediyorum. Şimdi mısır ununu alttaki nohutlarımızı her yerine eşit şekilde gelecek şekilde suyunu bırakmadan önce arkadaşlar bunun içerisine normal su koymuyorum. Sadece akşamdan ıslatmış olduğum nohut suyuyla yapacağım. Bunu zaten kabartan nohut ve nohut suyu. Şimdi mısır ekmeği diye yapıyorlar. İçerisine yumurta, sonra koyuyorlar. Yoğurt, süt. O mısır keki oluyor. Bu orijinal mısır ekmeği yapıyorum sizlere. 1 kilo undan. Bakın. Şimdi içerisine suyumu ilave etmeye başlıyorum. Nohut suyumun. Nohut suyu çok değerli. Hiçbir şey yapamıyorsanız çiçeklere verin. 1 2 Yavaş yavaş suyunu vereceğiz. Suyum soğuk değil, ılık. Üçüncü su bardağı suyunu veriyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. 4. su bardağı suyumu bıraktım. 5. su bardağı suyumu bıraktım. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Tam kıvam alıncaya kadar size göstereceğim. Ne kadar su ihtiyacı olduğunu elimden geldiğince sizin gözünüzün önünde suları veriyorum. Bütün tariflerimde ki aklınızda soru işareti kalmasın. Kıvam bu. Şimdi 5 su bardağı. Ben 1 bardak daha koyacağım. 6 su bardağı olacak. Şöyle yapıyorum. Bakın hepsi de nohut suyu. Çünkü içerisinde kabartma tozu ve maya yok. Onu da bir güzel yediriyorum. Bakar mısınız? Kıvam bu. Katı değil, cıvık değil. Bu güzel oluyor. Ekmeğin sert olmaması için. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Üzerini örtülü bir şekilde 2 saat dışarıda bekleyecek şimdi bu ekmeğimiz. Pişirebilirsiniz fakat ekmeğiniz sert olur. Taş gibi olur. Ben bir gece buzdolabında bekletiyorum. Yalnız önce 2 saat dışarıda biraz mayalanmaya başlayacak. Daha sonra mayalanma buzdolabında da devam ediyor. Havalar soğuk. Dolaba koymasanız da olur. Mutlaka bir gece beklerse
nohut suyu, doğal mayayı elde etmiş olursunuz. Şimdi üzerine hava almaması şartıyla güzelce kapatıyorum. Bakın kıvam bu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi dinlendikçe mısır unu şişecek. Fakat kesinlikle hava almaması gerekiyor. Örtüyorum. Hava almaması için ikinci poşeti de geçirdikten sonra üzerine bir battaniye örtüyorum. 2 saat oda sıcaklığında sıcaklığını muhafaza ediyor. Daha sonra battaniye alıp poşetle birlikte buzdolabına bırakıyorum ve bir gece bekliyor. Mısır unu, nohut suyu ve kırdığım nohutlarla hazırlamış olduğum mısır ekmeği bakın ne kadar güzel kabardı. Şöyle size göstermek istiyorum. Şimdi hiç bu kabarmış şeyini bozmadan hemen ben şimdi tart kalıbımı güzelce yağladım arkadaşlar. Şimdi tart kalıbıma ekmeğimi yerleştiriyorum. Tabii ben 1 kilo bundan yaptığım için bunun 2 kap olacak. Bir de mısır ekmeğini çok kalın yerleştirmeyin. İçi pişmez, hamur kalır. Mısır ekmeği ince olur. Bu şekilde şimdi 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişmeye bir tanesi bu şekilde hazır. Bakın. Şimdi ikincisini size göstereceğim. 2 ekmek çıkıyor. Bir tanesini de böyle kek kalıbına döküyorum. O da güzel oluyor. Kalanını da bunun içerisine yerleştiriyorum. Bu ekmeği dilimleyip poşetlerle derin dondurucuya koyarsanız 1 ay derin dondurucuda rahatlıkla kalabiliyor. Dilediğiniz zaman çıkarıp yiyebilirsiniz. Balığın yanına çok güzel oluyor. Zaten mısır ekmeği genelde balık ekmeği diye geçer. Şimdi hazır. Fırına gidiyor pişmek için. Mısır ekmeğim yaklaşık 1 saat fırında pişti. 200 derecede. Alt rafına koydum. Çünkü içinin güzelce pişmesi için siz de alt rafına koyun. Zaten üstten kızarıyor ama geç kızarıyor. Bu şekilde tam pişmiş oluyor. 1 saat kabında soğumasını bekliyorum. Burası çok önemli. Hemen çıkarmayın. Vermiş olduğum ölçüden bakın bir kek kalıbı, bir de tart kalıbı, 2 ekmek çıktı. 2 tane ekmeğimin bir tanesini çıkardım. 1 saat oldu ılıdı. Şimdi bunu kabıyla kaldıracağım bayatlamasın diye, hepsini bir anda yiyemeyiz. Bir tanesini de bu şekilde. Şimdi ortadan keseceğim size iç dokusunu göstermek için. Bakar mısınız? Şu güzelliğe. Kaptan çıkarken bunlar da bu şekilde ben ağzıma atıvereyim. Ay şahane bir şey oldu. Sizin için bir dilim kesiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Gözeneklerim. Hiç mayasız bu şekilde gözenekler oluştu. Bakın. Ne kadar güzel. Balığın yanına şöyle bir dilim koyarsınız. Ama şimdi biz çay demledik. Peynirle bu mısır ekmeğini yiyeceğiz. Çok seviyoruz çünkü. Şimdi şöyle bırakıyorum ekmeklerimi. Size şu incecik güzel dilimleri gösteriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Sağlıklı ekmeğimle sağlıklı kalın.